Bugün arkadaşım İlhan'la beraber Koramaz Vadisi'ndeyiz. Sevgili dostlar, Koramaz Vadisi'nde gezerken bir kara hindiba çiçeği gördüm. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorum. Bugün sizlere Chemex'te kahve yapacağım. Videodan ayrılmayın, başlıyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün arkadaşım İlhan'la beraber Koramaz Vadisi'ndeyiz. Koramaz Vadisi'nde bir yürüyüş yapacağız ve size vadiyi tanıtmaya çalışacağız. Merhabalar. Sizle beraber bu etkinliğe katıldığım için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İlhan. Koramaz Vadisi, Kayseri şehir merkezinin 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Doğu-batı yönünde kıvrılarak uzanan vadi üzerinde 7 yerleşim yeri bulunuyor. Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnaz, Turan, Vekse ve Bağpınar. Ağırnaz'la ilgili daha önce bir video yapmıştım. O videoda Mimar Sinan'ın doğduğu evi de ziyaret etmiştik. Bu videonun sonuna onun da linkini koyacağım. Koramaz Vadisi 2020 yılında UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne alındı. Burası mutlaka görülmesi gereken bir doğa harikası. Hele ki Kayseri'de yaşıyor ve henüz vadide doğa yürüyüşü yapmamışsanız çok şey kaybediyorsunuz demektir. Yürüyüşünüzde size Koramaz çayı eşlik ediyor. Vadide cevizden elmaya, söğütten kavak, meşe ve iğdeye kadar onlarca ağaç türü yer alıyor. Isırgan otundan naneye birçok bitki türü yetişiyor. Sevgili dostlar, Koramaz Vadisi'nde gezerken bir kara hindiba çiçeği gördüm. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorum. Benim lensin diyaframı f4 ama birçok lens en açık diyaframda değil, en açık diyaframdan 2 ya da 3 stop yukarıda en keskin fotoğrafı verir. Ben tamamen arka planı flu yapmak istemiyorum. Yeşil bitkilerden de biraz detay almak istiyorum. Hem de keskinliği de arttırabilmek için f5.6'da çekim yapacağım. 70 milimle çekeceğim çünkü sığ alan derinliğinde tek unsur diyafram açıklığı değil, lensin odak uzaklığının da bunda etkisi var. İlhan'la vadide yürürken yağmura yakalandık. Vadide yürüyüş keyfi yağmurlu havada inanın 2 katına çıkıyor. İlhan bakar mısın? Vadinin ortasına vatandaşın biri koltuk parçası koymuş. Otur da bir fotoğrafını çekeyim orada. Gök gürültüsü, yağmur sesi ve kuş sesleri bir arada. Sevgili izleyiciler, French Press ile filtre kahve yaptığımız videomuzda pour-over demleme sistemlerinde kağıt filtre kullandığımız için daha berrak ve daha hafif kahve aldığımızdan kısaca bahsetmiştim. Bugün sizlere Chemex'te kahve yapacağım. Chemex'te kahve yaparken kağıt filtre kullanıyoruz. Ama siz şu filtreyi kullanmayın. Bu yanlış filtre, bu makine için yapılmış filtre. Bu yapıştırma yerlerinden ayrılıp kahveniz dökülebiliyor. Chemex için doğru filtre bu. Önce filtremizi yerleştiriyoruz.
Kahve demlemeye başlamadan önce kağıt filtremizi güzelce yıkıyoruz. Bunun sebebi de kahvemizde kağıt tadı almak istemeyişimiz. Kahve su oranımız 1'e 16. Ben 400 mililitre su kullanacağım için 25 gram kadar kahve koyuyorum. Chemex'le kahve demlerken kahveniz filtre kahve için öğütülmüş olmalı. Kahvenizi öğütürken kahvenin iriliğine dikkat edin. Farklı kahve demleme yöntemleri için farklı kalınlıklarda öğütülüyor. Türk kahvesi için 100-200 mikron aralığında, o da pudra kalınlığında. Espresso ve moka pot için 400-500 mikron, o da yaklaşık sofra tuzu kalınlığında. Pour over demleme yöntemleri için Chemex ya da V60 için 800-1000 mikron aralığında, bu da toz şekerden bir tık daha kalın. French press ile demleyecekseniz 1000-1200 mikron aralığında, o da Chemex için demlediğinizden biraz daha kalın olacak. Buna dikkat ederseniz lezzetli kahve içersiniz. Su sıcaklığımız 85 ila 95 derece arasında, en ideali 92-93 derece. Ben ocağın üzerinden suyumu aldıktan sonra bir 5-10 dakika kadar beklettim. Bu 95 derecenin altına düşmesi demek. Önce her zamanki gibi ön demleme yapıyoruz. Bir 50 mililitre kadar suyla içten dışa doğru dairesel hareketlerle kahvemizi ıslatıyoruz. Ve bir 30 saniye kadar bekliyoruz. Bu kahvenin içindeki karbondioksit dışa atması ve aromaların ortaya çıkması için gerekli. Ön demlemeyi ihmal etmeyin. Daha sonra kalan suyumu yine yavaş yavaş dökerek demlemeye devam ediyorum. Acele etmiyorum. Demlememiz tamamlandı. Kağıdımızı alıyoruz. Size tavsiyem, kahve yaptıktan sonra posasını çöpe atmayın. Kahve bitkisi yağlı ve katkısız olduğu için kahve çekirdeği bitkiler için çok iyi bir gübre. Saksı bitkilerinizin dibine dökebilirsiniz ya da bizim gibi gezide ya da kampta kahve yapıyorsanız doğadaki bitkilerin dibine dökebilirsiniz. Kahvemizi içmeden önce dairesel hareketlerle biraz havalandırıyorum ki aroması biraz daha çıksın. Kahvemiz servise hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vadinin 7 kilometrelik kısmı doğa yürüyüşü sevenler için mükemmel bir parkur. Biz 7 kilometrenin tamamını yürümedik. Vadiye Vekse'den giriş yaptık, Bağpınar'a kadar yürüdük, tekrar yürüyerek Vekse'ye döndük. Tam yürüyüşü tamamlamıştık ki Vekse'ye girerken yağmur şiddetini artırdı. Biz de yağmur durana kadar köye sığındık. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve diğer gezi videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Onları da keyifle izleyeceğinizden eminim. Sevgili dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.